Oğuz toplumunda varlık, sadece mal mülk ile ölçülmez. Bir beyin en büyük hazinesi, soyunu devam ettirecek bir evlattır. Oğlu olmayana soysuz damgası vurulur. Ak çadırdan kaldırılıp kara çadıra oturtulur. İşte Dirse Han'ın kaderi de budur. Hanlar Hanı Bayındır'ın şöleninde bu utançla başı öne eğilir. Bu toplumsal baskı, Dirse Han'ı isyana, karısını suçlamaya iter. Ancak Oğuz kadınının dirayeti burada devreye girer. Dirse Han'ın hatunu, kocasını teskin eder, büyük bir şölen verip fakirleri doyurmalarını, Allah'a yakarmalarını salık verir. Dualar kabul olur ve bir oğulları dünyaya gelir. Ancak Oğuz'da isim, doğumla değil, hak edilerek alınır. Çocuk 15 yaşına gelir, henüz bir adı yoktur çünkü bir yiğitlik göstermemiştir. Bir gün, Bayındır Han'ın azgın boğası zincirlerini kırıp meydana daldığında, herkes kaçışırken o isimsiz kahraman öne atılır. Çelik gibi yumruğuyla boğanın alnına vurur, onu dize getirir. İşte o an, sahneye Dede Korkut çıkar. Kopuzunu eline alır ve gürler. Sen bir boğayı yendin, adın Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Fakat bu hikaye, bir zaferin olduğu kadar bir ihanetinin de belgesidir. Dirse Han'ın 47 Boğaç Han'ı kıskanır ve babasına iftira atar. Oğlun kötü yola saptı, derler. İftiraya kanan Dirse Han, av sırasında kendi öz oğlunu okla vurur. Boğaç, ölümle pençeleşirken onu kurtaran, yine bir kadının şefkati ve doğanın bilgeliği olur. Annesi Burla Hatun'un sütüyle dağ çiçeğinin karışımı, onun yarasına merhem olur. İyileşen Boğaç, iftiracıları alt eder ve babası tarafından affedilir. Bu hikaye, Oğuz'un hafızasına, soyun önemini, iftiranın tehlikesini ve anne sevgisinin kutsallığını bir ders gibi kazır. Göçebe Oğuz için ev sadece barınılan bir çadır değil, yurttur. Ailenin, hazinenin, namusun merkezidir. Ve bu merkezin direği, beyleri Salur Kazan'dır. Hikayemiz, Salur Kazan'ın diğer beylerle ava çıkıp yurdunu savunmasız bıraktığı bir anı belgeler. Bu, liderin yurdundan ayrılmasının nedenli büyük bir risk taşıdığının acı bir kaydıdır. Düşman Şöklü Melik, bu fırsatı kaçırmaz. Oğuz yurduna bir karabasan gibi çöker. Altın çadırlar yıkılır, hazineler yağmalanır. En acısı, Kazan Bey'in 40 yiğitle korunan eşi Burla Hatun, oğlu Uruz ve yaşlı anası esir alınır. Haber Kazan Bey'e ulaştığında, dünya başına yıkılır. Ancak o, bir liderin çöküşünü değil, dirilişini sergiler. Yalnız değildir. Yanında sadakati ve cesaretiyle parlayan Karacuk Çoban vardır. Çobanın sapanından çıkan taşlar, düşman kılıcından daha etkilidir. Bu, Oğuz toplumunda sadece soyluların değil, halktan insanların da ne büyük bir kahraman olabileceğinin kanıtıdır. Kazan Bey, diğer beylerin de yardımıyla düşmanı alt eder. Yağmalanan evini ve esir düşen ailesini kurtarır. Dede Korkut gelir. Bu zaferi destanlaştırır ve Oğuzlara yuvanın, yurdun ve sadakatin paha biçilmezliğini bir kez daha hatırlatır. Oğuz'da aşk, romantik bir düş değil, bir denklik ve liyakat imtihanıdır. Kambüre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in hikayesi, bu imtihanın en destansı belgesidir. Henüz doğmadan beşik kertmesi yapılan Banıçiçek'e kavuşmak, onun hayatının amacı olur. Ancak Banıçiçek sıradan bir kız değildir. At binen, kılıç kuşanan bir Alp kızıdır. Beyrek'in ona layık olduğunu kanıtlaması gerekir. Güreşte, at yarışında ve ok atışında sevdiceğiyle yarışır ve onu yener. Tam düğünleri kurulacakken, hain Parapara Kalesi'nin tekfuru tarafından tuzağa düşürülür ve 16 yıl esir kalır. Bu 16 yıl, sabrın ve sadakatin en zorlu sınavıdır. Oğuz ilinde herkes onu ölü bilir. Kardeşi bildiği yalancı oğlu Yaltaçuk, Banıçiçek'i almaya kalkar. Bu sırada Beyrek, zindanda kendisine aşık olan Tekfur'un kızının yardımıyla kaçar. Kimliğini gizleyerek, bir ozan kılığında kendi düğününe varır. Elinde kopuzu, dilinde deyişleriyle hem kendini tanıtır, hem de sahtekarı ortaya çıkarır. Bu, Oğuz'un en sevilen motiflerinden biridir. Kahramanın kimliğini gizleyerek geri dönmesi ve hakkı olanı geri alması. Beyrek, yiğitliğini bir kez daha kanıtlayarak sevdiğine kavuşur. Dede Korkut,
bu aşk ve sabır destanını kopuzuyla ölümsüzleştirir. Tarihin sisli perdeleri arasında, Oğuz ilinin kudretli beylerinden Salur Kazan'ın yankılanan kahramanlıkları, nesilden nesile aktarılan bir destan gibidir. Ancak en kudretli beylerin dahi yüreğini kemiren endişeler vardır. Takvimler, Oğuzların geniş ve bereketli topraklarda at koşturduğu, yurt denilen çadırların ufka birer nokta gibi serpildiği zamanları göstermektedir. Bu, sözün senet, onurun ise candan aziz olduğu bir devirdir. Ve bu devrin en saygın isimlerinden biri, Bayındır Han'ın güveyisi, kudretli Salur Kazan'dır. Bir gün Kazan Bey, dillere destan otağını kurdurmuş, Oğuz beylerini bir şölen sofrasında ağırlamaktadır. Kımızlar içilir, etler yenir, kopuzlar eşliğinde kahramanlık deyişleri söylenir. Ancak Kazan Bey'in yüzünde bir gölge vardır. Sağında oturan kardeşi Karagöne'ye bakar, gülümser. Solunda oturan dayısı Aruz Koca'ya bakar, neşelenir. Fakat tam karşısında, bir sütun gibi dimdik duran, 16 yaşındaki oğlu Uruz'a baktığında, gözlerinden yaşlar süzülür. Mecliste bir sessizlik olur. Kadehler havada asılı kalır. Uruz, babasının bu haline bir anlam veremez. Ayağa kalkar, babasının karşısına dikilir ve o meşhur soruyu sorar. "Bire baba, ne ağlarsın? Ben mi bir suç işledim ki ağlarsın? Yoksa Oğuz iline bir düşman mı geldi?" Kazan Bey, derin bir ah çeker. Sesi, bir babanın en derin korkularını fısıldar gibidir. "Oğul, sen 16 yaşına geldin. Lakin bugüne dek ne bir ok attın, ne bir baş kestin, ne de kan döktün. Yarın ben bu dünyadan göçüp gittiğimde, Bayındır Han'ın tahtını sana vermezler. O, bir kan döküp baş kesmemiş bir yiğit değildir" derler. Bu sözler, Uruz'un yüreğine bir ok gibi saplanır. O ana dek, kahramanlığın ne demek olduğunu, bir yiğidin nasıl yiğit olduğunu hiç düşünmemiştir. Babasına sitem eder. "Baba, madem öyle, neden bana av avlamayı, kuş kuşlamayı, düşmanla nasıl cenk edileceğini öğretmedin?" Bu haklı sitem karşısında Kazan Bey, kararını verir. Oğlunu, yiğitliğin sırrına erdirmek için bir ava, aslında bir imtihana götürecektir. Ertesi gün şafakla birlikte, Kazan Bey ve oğlu Uruz, yanlarına 40 yiğit alarak ava çıkarlar. Bozkır, atlarının toynakları altında bir halı gibi serilir. Av avlarlar, kuş kuşlarlar. Kazan Bey, oğluna ok atmanın, kılıç sallamanın inceliklerini gösterir. Uruz, babasının anlattıklarını büyük bir hevesle öğrenir. Ancak onları uzaktan izleyen casuslar vardır. Tekfur'un, yani Hristiyan Bey'in casusları, Kazan Bey'in obasından uzakta olduğunu haber verir. Tekfur, bu fırsatı kaçırmak istemez. Derhal ordusunu toplar ve Kazan Bey ile oğlunun üzerine yürür. Kazan Bey, yaklaşan düşmanı fark ettiğinde, oğlunun tecrübesizliğini düşünür. Ona, "Oğul, sen burada bekle. Sakın cenge karışma. Ben bu kafirlerin hakkından gelirim," der ve atını düşmanın üzerine sürer. Uruz, babasının bu sözlerine içerler. "Babam beni bir çocuk yerine koyuyor," diye düşünür. Cenk meydanını izlerken, kanı damarlarında hızla akmaya başlar. Babasının yiğitçe savaşını gördükçe, yerinde duramaz. 40 yiğidiyle birlikte, babasından habersizce düşmanın bir kanadına dalar. Genç Uruz ve yiğitleri, büyük bir kahramanlık gösterirler. Ancak düşman sayıca çok üstündür. Uruz'un yiğitleri birer birer toprağa düşer. Sonunda Uruz da çembere alınır ve esir düşer. Kazan Bey ise, düşmanı püskürttüğünü sanarak geri döner. Oğlunu bıraktığı yerde bulamayınca, onun korkup obaya kaçtığını düşünür. Öfkeyle obanın yolunu tutar. Kazan Bey obaya döndüğünde, onu karısı, boyu uzun Burla Hatun karşılar. Burla Hatun, oğlunun ilk av şöleni için hazırlıklar yapmış, ziyafet sofraları kurmuştur. Ancak kocasının yanında oğlunu göremeyince, yüreğine bir ateş düşer. Kazan der, "İki gittin, bir gelirsin. Yavrum Uruz Hanı." Kazan Bey, öfkeyle, oğlunun korkup kaçtığını söyler. Ancak Burla Hatun, oğlunu tanır. Onun korkak olmadığını bilir. Kocasının sözlerine inanmaz. Atına atladığı gibi cenk meydanına gider. Orada,
oğlunun kanlı gömleğini ve kılıcını bulur. Gerçeği anlar. Uruz esir düşmüştür. Obaya döndüğünde feryadı yeri göğü inletir. Kazan Bey'e öyle bir çıkışır ki, Kazan Bey ne diyeceğini bilemez. Pişmanlığı, yüreğini bir dağ gibi ezer. Oğlunu tek başına kurtarmak için yemin eder ve atına atlayıp düşman kalesinin yolunu tutar. Kazan Bey, tek başına düşman ordusuna meydan okur. Öyle bir savaşır ki, görenler onu bir bölük ordu sanır. Ancak en yiğit kahramanın bile gücü bir yere kadardır. Sayıca ezici bir üstünlüğe sahip olan düşman, sonunda Kazan Bey'i de yener ve esir alır. Tekfur, Kazan Bey'i oğlunun yanına, zindana atar. Baba ve oğul, esaretin soğuk duvarları arasında, pişmanlık ve çaresizlik içinde birbirlerine kavuşurlar. Kazan Bey ve oğlu Uruz'un esir düştüğü haberi, Oğuz iline bir kara bulut gibi çöker. Ancak Burla Hatun, yasa bürünüp oturmaz. 40 ince belli kız yoldaşıyla birlikte silahlarını kuşanır, atlarına binerler. Oğuz beylerini toplar ve onlara şöyle seslenir: "Beylerim, Kazan Bey ve oğlu esir düştü. Onları kurtarmak bize düşer. Benimle gelen gelsin." Bu çağrı, Oğuz beylerinin damarlarındaki asil kanı harekete geçirir. Hep birlikte, bir sel gibi düşman kalesine akarlar. Burla Hatun, en önde bir dişi kurt gibi savaşır. Oğuz beylerinin kılıçları, adaletin şimşekleri gibi çakar. Sonunda, düşman ordusu bozguna uğratılır. Kazan Bey ve Uruz esaretten kurtarılır. Uruz, artık sadece Kazan Bey'in oğlu değil, aynı zamanda kan dökmüş, baş kesmiş, onurunu ispatlamış bir yiğittir. Oğuz iline döndüklerinde, 7 gün 7 gece şölen yapılır. Dede Korkut gelir, kopuzunu çalar ve bu hikayeyi deyişlere döker. Kazan Bey'in gururunu, Uruz'un yiğitliğini, Burla Hatun'un cesaretini över. Ve der ki, "Hanım, bu dünya gelimli gidimlidir. Nice kazanlar geldi geçti, niceleri de gelecek. Ama önemli olan, ardında onurlu bir isim, kahraman bir evlat bırakmaktır." Kazan Bey, oğlu Uruz ile bir kez daha ölümsüzleşmiştir. Allah, devletinizi daim kılsın. Ve bu hikaye, bozkırın rüzgarına karışarak, bizlere bir babanın endişesinin, bir oğulun imtihanının ve bir ananın adaletinin, zamanın ötesindeki yankısını taşır. Tarihin ve coğrafyanın kesişim kümesinde, Oğuz ilinin yayıldığı geniş topraklarda, kurumuş bir dere yatağı uzanır. Jeologlar bunun asırlar süren bir iklim değişiminin sonucu olduğunu söylerken, antropologlar için bu kuru yatak, çok daha derin bir anlatının sahnesidir. İnsan iradesinin, doğanın ve tanrısal düzenin sınırlarını zorladığı bir sahne. Bu sahnenin merkezinde, Duha Kocaoğlu Deli Dumrul adıyla anılan bir Alperen tarafından inşa edilmiş ahşap bir köprü bulunur. Bu yapı, mühendislikten çok, bir irade beyanıdır. Zira köprünün altından akan bir su yoktur. Bu köprü, bir ihtiyacı karşılamak için değil, bir otorite yaratmak için kurulmuştur. Dumrul, bu anlamsız geçitten geçenden 33 akçe, geçmekten imtina edenden ise zorla, döve döve 40 akçe haraç alır. Bu eylem, basit bir zorbalıktan öte, dönemin sosyopolitik yapısı içinde bir güç gösterisidir. Dumrul, kendi kanununu koyarak, kendi mikronrallığını ilan etmektedir. Deli lakabı, akli bir noksanlığa değil, onun bu pervasız, ölçüsüz ve sınır tanımayan karakterine işaret eden bir sıfattır. Ve bu köprü, onun kibrinin, bozkırın ortasında yükselen ahşap anıtıdır. Ancak bilmediği şey, bu anıtın temelinin ne kadar çürük olduğudur. Bir gün, Dumrul'un otorite alanı olarak gördüğü bu topraklarda, kurulu düzene bir müdahale olur. Köprünün yanı başındaki bir obadan, yas ve feryat sesleri yükselir. Güzel, yiğit bir delikanlı ölmüştür. Dumrul, bu feryatların kendi huzurunu bozmasından rahatsız olur. Atına atladığı gibi yas evine varır ve kılıcının kabzasını dayayarak kükrer. Bire kavatlar. "Nedir bu gürültü? Benim erliğime, yiğitliğime halel mi getirirsiniz?" Obanın yaşlıları, çaresizlik içinde cevap verir: "Beyim, bir yiğidimiz öldü, ona ağlarız." Dumrul için bu kabul edilemez bir durumdur. Onun egemenlik alanında, ondan habersiz bir can nasıl alınabilirdi? Bu,
Onun otoritesine yapılmış bir hakaretti. Öfkeyle sordu, "O yiğidin canını alan kimdir?" Aldığı cevap, tarihin seyrini değiştirecek bir meydan okumayı tetikleyecekti. Allah'ın emriyle, Azrail adında bir melek, "Beyim." Dumrul, bu ismi ilk kez duyuyordu ve bu ismin sahibini, alt etmesi gereken bir rakip olarak görüyordu. Kılıcını çekti ve o meşhur sözleri, göğü ve yeri dinleyen her şeye karşı haykırdı. "Bire, Azrail dediğin ne menen bir erdir? Kadir Allah, birliğin ve varlığın hakkı için, o Azrail'i benim gözüme göster. Onunla savaşayım, çekişeyim, o güzel yiğidin canını kurtarayım. Ta ki bir daha güzel yiğitlerin canını alamasın." Bu, bir faninin ölüme, bir kulun Yaradan'ın mutlak emrine savaş ilanıydı. Bu, kibrin ulaşabileceği son noktaydı ve ilahi düzende cevapsız kalmayacak bir cüretti. Anlatılarda, Hak Teâlâ'nın Dumrul'un bu sözlerine hem güldüğü hem de gazaplandığı rivayet edilir. Onun birliğini ve kudretini tanımayan bu deli kula, bir ders verilmeliydi. Tanrı, ölüm meleği Azrail'e emretti. "Var git o deliye, gözüne görün, heybetini göster ve dersini ver." Dumrul, şölen sofrasında otururken, ansızın içine bir ürperti düştü. Gözleri karardı, dünyası bulanıklaştı. Karşısında, daha önce hiç görmediği, nur yüzlü ama bakışları bir kılıçtan daha keskin, heybetli bir ihtiyar belirdi. Bu, Azrail'in ta kendisiydi. Dumrul'un güvendiği bileği tutmaz, dili dönmez oldu. O ana dek korku nedir bilmeyen yiğidin kalbine, acziyetin buz gibi soğukluğu işledi. Kekeledi, "Bire, sen o bahsi geçen Azrail misin?" Azrail'in sakin ama kesin sesi, otağda yankılandı. "Evet, o benim. Tanrı'nın emriyle, senin canını almaya geldim." Dumrul'un dünyası başına yıkıldı. Kılıcı, gürzü, yiğitliği, hepsi anlamını yitirmişti. Karşısındaki güç, dünyevi değildi. İlk kez, kendi sınırlarını ve acizliğini anladı. Yalvarmaya başladı. Bu, bir yiğidin merhamet dilemesi değil, kibrinin enkazı altında ezilen bir ruhun feryadıydı. Dumrul'un pişmanlığı samimiydi. Bu samimiyet, hak katında bir karşılık buldu. Ancak ilahi adalet, bir şart koşuyordu. Bu şart, Dumrul'un hayatını ve sevdiklerini yeniden değerlendireceği acı bir sınav olacaktı. Kendi canı yerine bir can bulmak. Azrail bu ilahi fermanı bildirdiğinde, Dumrul için bir umut doğdu. Hemen aklına, kendisini canından çok seveceğine emin olduğu babası geldi. Koşarak babasına gitti, durumu anlattı ve yalvardı. Babasının cevabı, bir tokat gibi yüzüne çarptı. "Oğul, dünya şirin, can tatlıdır. Kemiklerimden ayrılalı, etlerimden döküleli. Kendi canımı sana nasıl veririm? Git anana yalvar." Yıkılmış bir halde anasına koştu. Onu dünyaya getiren, ak sütünü emdiği anası da benzer bir cevap verdi. "Oğul, sen benim canımın bir parçasısın ama can, hepsinden tatlıdır." Bu iki ret, Dumrul için Azrail'in gelişinden daha sarsıcıydı. Dünyevi sevginin en saf hali olduğuna inandığı ana-baba sevgisi, ölüm gerçeği karşısında sınavı geçememişti. Artık yapayalnızdı. Helalleşmek ve kaderine razı olmak için karısının yanına döndü. Dumrul, olan biteni karısına anlattı. "Bilesin ki hatun, ne anamdan ne babamdan bana hayır dokundu. Azrail canımı alacak, hakkını helal et." Ancak karısının tepkisi, bu dünyevi hesapların çok ötesindeydi. Gözünü kırpmadan, mutlak bir teslimiyet ve sevgiyle şöyle dedi. "Gözüm açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim koç yiğidim. O yüce dağlar sensiz bana mezar olsun, o soğuk sular kanlı yaşım olsun. Benim canım, senin canına kurban olsun. Azrail benim canımı alsın." Bu, hesapsız, pazarlıksız bir sevginin ilanıydı. Bu fedakarlık karşısında Dumrul'un kalbi paramparça oldu. Kendi bencilliğinden, karısının ise bu eşsiz sevgisinden utandı. Ve son bir kez, ama bu kez kendisi için değil, ikisi için dua etti. "Yücelerden yüce Tanrım, eğer alacaksan, ikimizin canını birden aleve. Eğer bağışlayacaksan, ikimizi birden bağışla. Bu yiğit eşim olmadan ben neyleyeyim?" Bu samimi ve bencil olmayan dua, ilahi katta en yüksek karşılığı buldu. Tanrı, Azrail'e emretti.
O delinin anasıyla babasının canını al, zira onlar canlarını esirgediler. O iki helale ise 140'ar yıl ömür verdim. Oğuz toplumunda evlilik, yalnızca iki insanın birleşmesi değil, aynı zamanda iki ailenin, iki gücün ve iki soyun stratejik bir ittifakıydı. Bu ittifaklarda eş seçimi, çoğunlukla pratik ihtiyaçlar ve toplumsal denklik üzerine kuruluydu. Ancak her kural gibi, bu gelenek de bir istisna ile sınanacaktı. Bu vaka, Kanlı Koca'nın oğlu Kan Turalı'nın, döneminin çok ötesinde bir evlilik ideali arayışını ve bu idealin gerçeğe dönüştüğünde yaşanan sarsıcı güven krizini konu almaktadır. Kan Turalı, yiğit, gözü pek bir Oğuz alpereniydi. Ancak evlilik çağına geldiğinde, babası Kanlı Koca'ya sunduğu eş profili, Oğuz ilinde daha önce duyulmamıştı. O, sadece otağını çekip çevirecek, soyunu devam ettirecek bir kadın istemiyordu. Kan Turalı'nın talebi, sosyolojik bir devrim niteliğindeydi. Baba, bana öyle bir kadın al ki, ben yerimden kalkmadan o kalkmış olsun. Ben kara aygır atıma binmeden o binmiş olsun. Ve ben düşman iline varmadan, o varıp bana baş getirmiş olsun. Bu, bir eş değil, bir silah arkadaşı, bir yoldaş, bir eşit tanımıydı. Bu talep, kadını toplumsal rolünden çıkarıp, erkeğin yanına, savaş meydanına yerleştiriyordu. Babası Kanlı Koca, böyle bir kızı bulmanın imkansız olduğunu düşünerek umutsuzluğa kapıldı. Ancak Kan Turalı, bu imkansız idealin peşinden gitmeye kararlıydı. Bu arayış, onu Oğuz topraklarının sınırına, Karadeniz'in hırçın dalgalarının dövdüğü Trabzon'a, Tekfur'un kalesine götürecekti. Kan Turalı, aradığı kadının Trabzon Tekfur'unun kızı, güzeller güzeli Selcen Hatun olduğunu duyar. Ancak Selcen Hatun'a talip olmak, sıradan bir dünürlük ziyareti değildir. Bu, ölümle randevuya çıkmaktır. Tekfur, kızına talip olan yiğitleri, insan aklının almayacağı 3 ölümcül sınavdan geçirmektedir. Bugüne dek hiçbir yiğit bu sınavlardan sağ çıkamamıştır. Sınavlar, vahşi gücün 3 farklı formunu temsil eden 3 canavarı alt etmektir. Azgın boğa, kontrolsüz kaba kuvveti temsil eder. Yırtıcı aslan, vahşi ve soylu avcıyı temsil eder. Hiddetli deve, inatçı ve öngörülemez gücü temsil eder. Kan Turalı, bu sınavları sadece bilek gücüyle değil, aynı zamanda Oğuz zekası ve savaş taktikleriyle aşar. Boğanın karşısına çıktığında, pelerinini bir yem gibi kullanarak onu şaşırtır ve alnının ortasına ölümcül darbeyi indirir. Aslanın karşısına çıktığında, kılıcına değil, demir gibi yumruğuna güvenir ve hayvanın beynini dağıtır. Devenin karşısında ise onun zayıf noktasını kullanarak başını keser. Kan Turalı, 3 imkansızı başarmıştır. Psikolojik bir mercekle bakıldığında, bu sınavlar, bir erkeğin evlilik ve liderlik için gereken tüm vasıflara, cesaret, zeka, güç, soğukkanlılık, sahip olduğunu ispatlama ritüelidir. O, artık sadece bir talip değil, gücünü kanıtlamış bir kahramandır. Kan Turalı'nın zaferi, Trabzon kalesinde şok etkisi yaratır. Ancak Tekfur, sözünü tutmak niyetinde değildir. Dininden dönmüş bir kafire kızını vermeyi onuruna yediremez. Zafer şöleninin ortasında, Kan Turalı'yı haince öldürmek için adamlarına emir verir. İşte bu noktada, hikayenin pasif nesnesi olması beklenen Selcen Hatun, anlatının seyrini değiştiren bir özneye dönüşür. Babasının ihanet planını duyan Selcen, bir seçim yapmak zorundadır. Ailesi ve vatanı mı, yoksa uğruna canavarlarla dövüşen ve gücüne hayran olduğu yiğit mi? Selcen Hatun, tercihini Kan Turalı'dan yana kullanır. Bu, sadece bir kaçışa yardım değil, aynı zamanda bir irade beyanıdır. Gizlice Kan Turalı'nın yanına gider ve onu uyarır. "Yiğidim, kalk. Bu kafirler seni öldürmeyi planlıyor. Senin gibi bir yiğidin hain bir pusuda ölmesine gönlüm razı olmaz." Bu an, Kan Turalı'nın aradığı idealin ete kemiğe büründüğü andır. Selcen Hatun, o daha tehlikeyi fark etmeden fark etmiş, o ata binmeden onu uyarmıştır. Birlikte kaleden kaçarlar. Bu kaçış, iki insanın kaderini birleştiren ilk ortak eylemleridir. Tekfur'un 600 askeri peşlerine düşer. Yorucu bir takibin ardından Kan Turalı, uykusuzluğa dayanamaz ve bir yerde uykuya dalar.
Tam bu sırada düşman askerleri yetişir. Selcen Hatun, uyuyan yiğidini uyandırmaya kıyamaz. Atına atlar, kılıcını çeker ve düşmanla tek başına savaşmaya başlar. O, Kan Turalı'nın hayalindeki kadındır. Düşman iline ondan önce varmış ve baş kesmeye başlamıştır. Kan Turalı gürültüye uyandığında, gözlerine inanamaz. Karşısında, kanlar içinde savaşan ve düşmanları alt eden Selcen Hatun durmaktadır. Ancak bu manzara, Kan Turalı'nın içine gurur değil, bir şüphe ve güvensizlik zehri akıtır. Kendi erkekliği, yiğitliği sarsılmıştır. Aradığı ideal, gerçeğe dönüştüğünde, bu gerçeği kendi egosu kaldıramamıştır. Ayağa kalkar ve Selcen Hatun'a o meşhur, incitici sözleri söyler, "Bire kadın, benim için mi bu kadar cenk edersin, yoksa şu tepenin ardında seni bekleyen yeni bir yiğit var da ona kendini göstermek için mi bu kahramanlığı yaparsın?" Bu, hikayenin en derin psikolojik kırılma noktasıdır. En büyük sınav, canavarlar veya düşman askerleri değil, bir yiğidin kendi güvensizliği ve kibri olmuştur. Selcen Hatun'un kalbi, kılıç yarasından daha derin bir yara alır. Sevdiği, uğruna ailesini terk ettiği adam, onun sadakatini ve onurunu sorgulamıştır. Cevabı, bir kadının onurunu ve sevgisini ispatlamak için yapabileceği en keskin ve en cesur hamle olur. "Bire yiğit, madem bana inanmazsın, al yayını ve okunu. Ben atımı sürüp gideyim. Eğer benden şüphen varsa, arkamdan vur beni. O kara kanım sana helal olsun." Bu, bir intihar teklifi değil, bir onur manifestosudur. Kan Turalı, hatasının büyüklüğünü o an anlar. Karşısındaki kadının sadece güçlü değil, aynı zamanda onurlu ve sadık olduğunu görür. Tövbe eder, af diler. Bu ok ve yemin sınavı, onların ilişkisini basit bir maceradan çıkarıp, sarsılmaz bir güven temeli üzerine yeniden inşa eder. Artık onlar, birbirini sınayan iki rakip değil, birbirine güvenen iki yoldaştır. Kalan düşmanlarla omuz omuza savaşır ve onları yenerler. Kan Turalı ve Selcen Hatun, Oğuz iline döndüklerinde, Dede Korkut gelir ve onların düğününü yapar. Bu vaka, Oğuz toplumuna yeni bir evlilik modeli sunmuştur. Gücün, cesaretin ve onurun paylaşıldığı, zor zamanlarda sınanan güvenin perçinlediği bir eşitler birliği. Kan Turalı'nın hikayesi, bir erkeğin idealini bulma serüveni olarak başlasa da, aslında bir idealin gerçeğe dönüştüğünde yaşanan sancıları ve gerçek birliğin ancak mutlak güvenle kurulabileceğini anlatan ölümsüz bir belgedir. Her şey, Yegenek'in doğumundan yıllar önce başlar. Oğuz'un yiğit beylerinden Kazılık Koca, bir akın sırasında Bizans sınırındaki Düzmürt Kalesi'nin beyi, namıyla anılan Direk Tekür tarafından esir alınır. Yıllar geçer, mevsimler döner. Kazılık Koca'nın esareti 16 yılı bulur. Bu süre zarfında, Oğuz ilinde bir çocuk doğar ve büyür. Oğlu Yegenek. Yegenek, babasını hiç görmemiş, onun yüzünü hiç bilmemiştir. Onun için baba, zindanda çürüyen bir hayalet, obanın üzerine çökmüş bir utanç fısıltısıdır. Yegenek, 16 yaşına geldiğinde, Oğuz beylerinin toplandığı bir şölene katılır. Bu meclisler, yiğitliğin sergilendiği, soyun ve sopun övüldüğü sosyal arenalardır. Ancak Yegenek için bu meclis, bir travma sahnesine dönüşür. Bir başka bey çocuğu, kalabalığın ortasında ona doğru döner ve o acımasız soruyu sorar. "Bire Yegenek, sen kimin oğlusun?" Babası olmayan bir yetim olmak, babası bir kafir zindanında esir olan birinden yeğdir. Bu sözler, bir kılıçtan daha keskindir. Bu, sadece bir çocuk sataşması değil, Yegenek'in kimliğinin ve varlığının toplumsal olarak aşağılanmasıdır. O ana kadar içinde biriktirdiği tüm acı, öfke ve utanç, bir anda bir amaca dönüşür. Babasını kurtarmak, artık sadece bir arzu değil, varoluşsal bir zorunluluktur. Ağlayarak otağına dönen Yegenek, durumu anasına anlatır ve kararını bildirir. Bayındır Han'dan izin ve ordu isteyip Düzmürt Kalesi'ne gidecektir. Yegenek, Oğuz'un Ulu Kağan'ı Bayındır Han'ın huzuruna çıkar. Durumunu arz eder ve babasını kurtarmak için asker talep eder. Bayındır Han, devlet aklının temsilcisidir. Karşısında, babasını hiç görmemiş, cenk tecrübesi olmayan 16 yaşında bir çocuk durmaktadır. Onu,
Aşılması imkansız olduğu bilinen bir kaleye ölüme göndermek istemez. Han, Yegenek'i vazgeçirmek için bir strateji uygular. Oğuz'un tecrübeli beylerinden Emen Bey ve yanındaki yiğitleri Düzmürt Kalesi'ni keşfe gönderir. Amaç, kalenin ne kadar korkunç olduğunu Yegenek'e gösterip onu caydırmaktır. Emen Bey ve adamları geri döndüklerinde, anlattıkları bir keşif raporundan çok, bir korku anlatısıdır. O kalenin burçları göğe uzanır. Zindanından öyle sesler gelir ki insanın ödü patlar. Tekür'ün kendisi bir ifrittir. Oraya varılmaz, o kale alınmaz. Bu rapor, meclisteki diğer beyleri ikna eder. Ancak Yegenek üzerinde tam tersi bir etki yaratır. Tecrübeli savaşçıların korku dolu sözleri, Yegenek'in içindeki ateşi bir yangına dönüştürür. Ayağı fırlar ve o tecrübeli beylere, tarihe geçecek bir cesaret dersi verir. Bire korkak kavatlar. Sizler oraya cenk etmeye mi gittiniz? Yoksa ananızın evinde duyduğunuz masalları mı anlatmaya geldiniz? Siz gitmezseniz, ben tek başıma giderim. Ya o kalede başım gider, ya da babamı o zindandan alırım. Bu an, Yegenek'in çocukluktan liderliğe geçtiği andır. Onun bu saf, hesapsız ve onura dayalı inadı, Oğuz'un aksakallısı, bilgesi Dede Korkut'u etkiler. Dede Korkut, bu gençteki cevheri görmüştür. Bayındır Han'a döner ve hanım, bu yiğide izin verelim. Yiğitlik, yaşta değil baştadır. Yanına 24 sancak beyini verelim, varsın gitsin atasının öcünü alsın, der. Devlet aklı, bu kez çocuğun sarsılmaz iradesine ve bilgenin öngörüsüne teslim olur. Yegenek, emrine verilen orduyla Düzmürt Kalesi'nin yolunu tutar. Yegenek ve ordusu kaleye vardığında, savaş başlar. Bu, sadece bir kuşatma değil, 16 yıllık bir esaretin, birikmiş bir öfkenin ve bir oğulun isyanının patlamasıdır. Yegenek, en önde savaşır. Sanki yıllardır bu an için yaşamış gibi bir gayretle düşman saflarını yarar. Onun bu gözü kara cesareti, emrindeki tecrübeli beylere de ilham verir. Savaş, tüm şiddetiyle sürerken Yegenek, kılıcını sallayarak kalenin merkezine, zindanın olduğu yere doğru ilerler. Nihayet zindanın kapısını kırar. Zindanın karanlığında, Yegenek hayatının en sarsıcı manzarasıyla karşılaşır. Saçı sakalı birbirine karışmış, tırnakları bir canavar pençesi gibi uzamış, insan suretinden çıkmış bir enkaz. Bu, onun hiç görmediği babası Kazılık Koca'dır. Oğul, babasını esaretten kurtarır. Bu, sadece fiziksel bir kurtuluş değildir. Bu, rollerin tersine döndüğü, oğulun babasına babalık yaptığı, onu utancın karanlığından çıkarıp yeniden bir kimlik verdiği anıdır. Kazılık Koca, oğlunun kim olduğunu sorduğunda, Yegenek ben, senin kanından, senin belinden gelen oğlun Yegenek'im, diyerek 16 yıllık kopukluğu birleştirir. Baba ve oğul, omuz omuza vererek kaledeki son direnişi kırarlar. Direk Tekür öldürülür, kale fethedilir. Yegenek, babası ve büyük bir ganimetle Oğuz iline döndüğünde, bir kahraman olarak karşılanır. Dede Korkut gelir, kopuzunu çalar ve bu hikayeyi ölümsüzleştirir. Yegenek vakası, Oğuz toplumuna şu temel mesajı vermiştir. Miras, sadece mal mülk değil, aynı zamanda onurdur. Ve bir neslin lekelediği onuru, bir sonraki neslin kanıyla ve canıyla temizlemesi, o soyun en kutsal görevidir. Yegenek, sadece babasını değil, kendi adını ve geleceğini de o zindandan kurtarmıştır. Oğuz obaları bir düşman baskınına uğradığında, kargaşada bir çocuk kaybolur. Aruz Koca'nın oğlu. Ancak çocuk ölmez. Bir dişi aslan onu bulur. Kendi yavrusu gibi benimser ve onu sütüyle besleyip büyütür. Basat, insan olarak doğmuş, ancak doğanın, vahşi yaşamın kurallarıyla şekillenmiştir. Yıllar sonra bulunduğunda, Basat iki dünyanın eşiğinde duran bir figürdür. Topluma geri getirildiğinde, ilk tepkileri tamamen hayvansaldır. Atların kanını emer, insan dilini ve adetlerini bilmez. Ancak özünde insan olduğu için, toplum tarafından sabırla yeniden medenileştirilir. Terbiye edilir, eğitilir. Basat, doğanın kültür tarafından başarıyla entegre edilmesinin, vahşi olanın ehlileştirilmesinin bir simgesidir. O,
İki dünyayı da anlama potansiyeline sahip bir sentezdir. Basat'ın hikayesine paralel olarak, çok daha tekinsiz bir olay yaşanır. Bir Oğuz çobanı, su kenarında uykuya daldığında bir peri kızı ile birlikte olur. Bu, doğal olmayan, iki farklı alemin rıza dışı birleşmesidir. Bu birleşmeden, korkunç bir mahlukat doğar. Alnının ortasında tek bir gözü olan, bedeni et ve kemikten bir kütle. Aruz koca, bu ucube çocuğu bulur ve ona acıyarak evine alır, büyütmeye çalışır. Ancak Tepegöz, Basat'ın aksine, medenileştirilemez. Onun doğası, saf vahşilik değil, bozulmuş, çarpık bir doğadır. İçgüdüleri yıkıcıdır. Diğer çocukların burnunu, kulağını koparır. Kısa sürede insan eti yemeye başlar. Kültür, onu entegre etmeye çalıştıkça, o kültürü yok etmeye başlar. Toplum, bu anomaliyi içinde barındıramayacağını anlar ve Tepegöz'ü sürgün eder. Bu, kültürün, kontrol edemediği ve anlayamadığı kaosu kendi dışına atmasıdır. Ancak bu kaos, yok olmayacak, daha da güçlenerek geri dönecektir. Sürgün edilen Tepegöz, Salın Kayası denilen bir yerde kendine bir in kurar ve Oğuz ilinin başına bela olur. Yolları keser, insanları yer, sürüleri telef eder. Oğuz beyleri onunla başa çıkamaz. Tepegöz, onlarla bir anlaşma yapar. Kendisine her gün 2 adam ve 500 koyun haraç olarak verilirse, diğerlerine dokunmayacaktır. Bu, bir medeniyetin bir canavara boyun eğmesinin, nizamın kaos karşısında rehin düşmesinin trajik bir belgesidir. Oğuz'un en yiğit beyleri, bu utancı temizlemek için birer birer Tepegöz'ün üzerine giderler. Fakat hepsi başarısız olur. Tepegöz'ün bedenine kılıç işlemez. Bu yiğitlerin arasında, Basat'ın kendi ağabeyi Kıyan Selçuk da vardır. Geleneksel kahramanlık, bu doğaüstü tehdit karşısında iflas etmiştir. Saf güç ve cesaret, bu yeni türden bir kötülükle başa çıkmaya yetmemektedir. Ağabeyinin ölüm haberini alan ve halkının çektiği zulmü gören Basat, görevin kendisine düştüğünü anlar. Onu diğerlerinden ayıran temel özellik, bu görev için biçilmiş kaftan olmasıdır. O, sadece medeniyetin bir temsilcisi değildir. Aslanlar arasındaki geçmişi sayesinde, doğanın dilini ve vahşiliğin mantığını da bilmektedir. Tepegöz'le savaşmak için gereken şey, sadece kılıç değil, aynı zamanda canavar gibi düşünebilme yetisidir. Basat, bu iki yetiyi de bünyesinde barındıran tek kişidir. Basat'ın Tepegöz ile yüzleşmesi, bir kaba kuvvet mücadelesinden çok, bir akıl ve strateji savaşıdır. Basat, Tepegöz'ün vücudunun tek bir yerinin, alnındaki gözünün etten olduğunu öğrenir. Bir kılıcı veya şişi ateşte kızdırarak, canavar uyurken onun gözüne saplar. Kör olan Tepegöz, mağaranın kapısını kapatır. Basat, Tepegöz'ün kestiği bir koçun postuna gizlenerek, canavarın onu diğer koyunlarla birlikte dışarı salmasını sağlar. Basat, Tepegöz'ün parmağındaki sihirli yüzüğü ve kendi kılıcını alır. Canavarı, kendi kılıcıyla öldürür. Basat, Oğuz iline bir kurtarıcı olarak döner. Dede Korkut gelir. Bu zaferi kopuzuyla ve sözüyle ölümsüzleştirir. Basat ve Tepegöz vakası, bize şunu belgeler. Bir toplum, ne sadece kendi medeniyetinin katı kurallarıyla ne de doğanın saf vahşiliğiyle ayakta kalabilir. Gerçek kahramanlık ve sürdürülebilir bir düzen. Ancak doğayı anlayan, onunla bağ kurabilen ama onu aklın ve ahlakın süzgecinden geçiren bir sentez ile mümkündür. Basat, vahşi geçmişini bir zayıflık değil, bir güç olarak kullanarak medeniyeti kurtarmış. İnsan ve doğa arasındaki en tehlikeli ve en gerekli köprüyü kurmuştur. Her yıl olduğu gibi, kudretli Bayındır Han, Oğuz beylerini bir av ve şölen meclisine toplamıştır. Bu meclisler, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda feodal hiyerarşinin ve karşılıklı saygının teyit edildiği siyasi arenalardır. Sınır Beyi bu hiyerarşinin en saygın isimlerinden biridir. Ancak o gün, bir anomali yaşanır. Bayındır Han'ın şahini, bir kaz avlar. Şölen sofrasında etler dağıtılırken, Han, bir anlık dalgınlıkla mı yoksa bilinçli bir mesajla mı, Begil'e bu avdan bir pay sunmaz. Modern bir gözle bakıldığında bu önemsiz bir detay gibi görünebilir. Ancak onur ve itibar üzerine kurulu bir toplumda bu, kamusal bir aşağılamadır. Bu,
Begil'in han nezdindeki değerinin azaldığının simgesel bir ilanıdır. Begil'in iç dünyasında bu olay, bir narsistik kırılmaya yol açar. Yılların hizmeti ve sadakati, bir parça etle değersiz kılınmıştır. Gururu ölümcül bir yara alan Begil, meclisi terk eder. Otağına döndüğünde kararını vermiştir. Ben artık Bayındır Han'ın kulu değilim. O bana nasıl değer vermiyorsa, ben de ona hizmet etmeyeceğim. Bu, kişisel bir öfkenin, bir devlet isyanına dönüştüğü andır. Begil, kendi topraklarına çekilerek merkezi otoriteyle bağlarını koparır. Siyasette iç çatlaklar, daima dış düşmanlar için bir fırsat penceresi aralar. Begil'in isyan haberi, kısa sürede komşu Gürcü Tekfur'un kulağına ulaşır. Tekfur, bu durumu kendi lehine çevirmek için derhal harekete geçer. Begil'e değerli hediyelerle birlikte bir elçi gönderir. Elçinin mesajı, Begil'in yaralı gururunu okşayan, zehirli bir bal gibidir. İşittim ki hanın sana saygısızlık etmiş. Gel, o vefasız hanı bırak, benim yoldaşım, kardeşim ol. Sana ondan daha çok itibar ve zenginlik vereyim. Benim sancağımın altında yer alev. Bu teklif, Begil'i hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya bırakır. Bir yanda, kendisini aşağılayan kendi hanı. Diğer yanda ise ona itibar vadeden ezeli düşmanı. Begil, ihanetinin eşiğindedir. Öfkesi ve gururu, aklını ve sadakatini esir almak üzeredir. Begil, ihanete doğru sürüklenirken, anlatının seyrini değiştiren bir figür sahneye çıkar. Karısı. Begil'in karısı, sadece bir eş değil, aynı zamanda Oğuz töresinin ve devlet aklının temsilcisidir. Kocasının bu tehlikeli düşüncelerini fark ettiğinde, ona tarihi bir konuşma yapar. Bu konuşma, bir nasihat değil, siyasi bir manifestodur. Bire Begil, sen ne dersin? Bir kafirin davetine mi icabet edeceksin? Bayındır Han'ın sana verdiği altın otağı, hükmettiğin bu toprakları unutur musun? Bir parça kaz eti için, dinini, töreni, Oğuzluğunu mu satacaksın? Kafirle bir olup kendi milletine kılıç mı çekeceksin? Bu nasıl bir onurdur? Bu sözler, Begil'i derin bir uykudan uyandırır. Karısı ona, gerçek onurun gururda değil, sadakatte ve kimlikte olduğunu hatırlatmıştır. Pişman olan Begil, hatasını anlar ve sadakatini yeniden ispatlamaya karar verir. Sadakatini ve yiğitliğini tazelemek isteyen Begil, adamlarıyla birlikte bir ava çıkar. Ancak kader, onun için farklı bir senaryo yazmıştır. Bir geyiği kovalarken, atı tökezler ve Begil feci şekilde yere düşerek sağ bacağını kırar. Bu kaza, son derece semboliktir. Gururu yüzünden isyan eden, aksiyon ve güç adamı Begil, bir anda aciz ve yatağa mahkum kalmıştır. Kırılan bacağı, aslında kırılan onurunun ve siyasi iktidarsızlığının fiziksel bir yansımasıdır. Tam bu sırada, Begil'in isyanından vazgeçtiğini henüz bilmeyen ve şimdi de yaralandığını öğrenen Tekfur, bunu bir fırsat olarak görür. Ordusunu toplayarak, lidersiz ve savunmasız kaldığını düşündüğü Begil'in topraklarına doğru saldırıya geçer. Kriz, artık kapıdadır. Oba, umutsuzluk içindeyken, kimsenin beklemediği bir kahraman ortaya çıkar. Begil'in gencecik oğlu Emren. O ana kadar hikayede adı geçmeyen Emren, yatalak babasının karşısına geçer ve şöyle der. Baba, izin ver. O kır atını, o demir zırhını, o kara kılıcını bana ver. Düşman karşısına ben çıkayım. Ya başım gider bu uğurda, ya da baş alıp gelirim. Bu, sadece bir oğulun babasına yardım teklifi değil, bir nesil devir teslimidir. Emren, babasının zırhını giyerek ve atına binerek, sembolik olarak onun rolünü ve sorumluluğunu üstlenir. Genç Emren, babasının tecrübeli askerlerinin başına geçer. Savaş meydanında, yaşıyla tezat bir cesaret ve bilgelikle ordusunu yönetir. Doğrudan Tekfur'un üzerine yürür. Onunla teke tek cenk eder ve onu alt ederek başını keser. Emren, zaferle obaya döndüğünde, sadece bir savaşı kazanmamıştır. O, babasının onurunu kurtarmış, bir ailenin ihanetinin eşiğinden dönüşünü sağlamış ve bir vatan toprağını işgalden kurtarmıştır. Babasının gururu yüzünden lekelenmek üzere olan sancak, oğlunun sadakatiyle yeniden parlamıştır. Dede Korkut gelir, bu hikayeyi kopuzuyla anlatır ve Emren'in yiğitliğini ölümsüzleştirir. Begiloğlu Emren vakası, bize onurun ne kadar kırılgan,
sadakatin ne kadar değerli olduğunu ve bazen bir neslin yaptığı hatayı, bir sonraki neslin temizlemesi gerektiğini gösteren siyasi ve ahlaki bir belgedir. Gerçek kahramanlık, gururda değil, en zor zamanda bile doğru olanı yapabilme sorumluluğundadır. Her şey, yine bir av meclisiyle başlar. Salur Kazan, en güvendiği yiğitleriyle ava çıktığında, otağını ve obasını savunmasız bırakır. Bu, onun gücüne olan aşırı güveninin bir sonucudur. Ancak bu boşluk, Toma'nın kalesinin Tekfur'u için bir fırsat penceresi yaratır. Tekfur, 7000 kara elbiseli askeriyle, savunmasız kalan Oğuz obasına bir kabus gibi çöker. Kazan'ın karısı boyu uzun Burla Hatun, yaşlı anası, 40 yiğit ve oğlu Uruz esir alınır. Obanın tüm hazinesi, develeri, atları ve en önemlisi, Kazan'ın zenginliğinin simgesi olan 10.000 koyunu talan edilir. Salur Kazan avdan döndüğünde, karşılaştığı manzara bir harabedir. Ailesinin ve obasının esir düştüğünü öğrenince, tek başına düşmanın peşine düşer. Ancak bu kez düşman hazırlıklıdır. Kazan, 7000 askerin ortasında kahramanca savaşsa da, sonunda ezici güç karşısında yenik düşer ve o da esir alınır. Oğuz'un en büyük beyi, artık Toma'nın kalesinin bir tutsağıdır. Salur Kazan için 7 yıl sürecek olan esaret hayatı, fiziksel olduğu kadar psikolojik bir yıkımdır. Tekfur, onu aşağılamak için bir domuz ahırına kapatır. Oğuz'un ulu beyi, hayvan pislikleri içinde, umutsuz ve yalnız bir hayata mahkum edilir. Bu 7 yıl, onun kahramanlık kimliğini yavaş yavaş aşındırır. Güçlü Salur Kazan gider, yerine şüpheci, yorgun ve umudunu yitirmiş bir adam gelir. Paralel bir zaman diliminde, oğlu Uruz, esaret altında büyür. O, babasının aksine, bir zindanda değildir ama babasızlığın ve esaretin gölgesinde bir delikanlıya dönüşür. İçinde, kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini sorgulayan bir ateş yanmaktadır. 7 yılın sonunda, artık yiğit bir delikanlı olan Uruz, annesi Burla Hatun'un karşısına dikilir. Annesinin dinmeyen kederinin sebebini sorar ve babasının akıbetini öğrenmek ister. Burla Hatun, o ana kadar sakladığı gerçeği açıklar. Oğul, baban ölmedi. Toma'nın kalesinde, bir domuz ahırında esirdir. Bu haber, Uruz'un içindeki ateşi bir yangına dönüştürür. O anda, bir çocuğun yası, bir liderin sorumluluğuna evrilir. Uruz, artık beklemeyecektir. Derhal Oğuz beylerini toplar, durumu anlatır ve bir kurtarma ordusu kurar. Bu, onun toy bir çocuk olmadığının, babası gibi tek başına hareket etmeyip bir lider gibi istişareyle karar verdiğinin ilk kanıtıdır. Uruz, ordusunu hazırladıktan sonra, bir liderin sahip olması gereken bir başka vasfı, yani kurnazlığı sergiler. Tek başına bir keşif ve casusluk görevine çıkar. Yolda, Tekfur'un çobanlarına rastlar. Onlardan, Tekfur'un bir şölen düzenlediğini ve babasının hala hayatta olduğunu öğrenir. Bu bilgiyle Uruz, tek başına kaleye sızar ve Tekfur'un şölen meclisini basar. Kopuzunu eline alıp, kendini tanıtmadan, Oğuz beylerini ve Salur Kazan'ı öven deyişler söyler. Bu, hem bir meydan okuma hem de babasına ben geldim demenin şifreli bir yoludur. Nihayet babasının tutulduğu zindana ulaşır. Ancak karşısındaki manzara, beklediğinden daha tramiktir. Salur Kazan, 7 yıllık esaretin ardından karşısındaki bu yiğit genci tanımaz. Onun, Tekfur'un bir oyunu olduğunu düşünür. Bu, vakanın en dokunaklı anıdır. Baba, oğlunu tanıyamamaktadır. Kazan, oğlunu bir dizi sınavdan geçirir. Ona Oğuz ilini, beylerini, atlarını, adetlerini sorar. Uruz, her soruyu doğru cevaplayarak, sadece kimliğini değil, aynı zamanda yitip gitmemiş bir dünyaya ait olduğunu da babasına kanıtlar. Bu cevaplar, Kazan'ın zihnindeki esaret zincirlerini kıran anahtarlar olur. Baba ve oğul, zindanda birbirine kavuştuğunda, Toma'nın kalesi için sonun başlangıcı gelmiştir. Salur Kazan'ın tecrübesi ve Uruz'un gençlik ateşi birleşir. Omuz omuza vererek zindandan çıkarlar ve kalede bir katliam başlatırlar. Onların bu ortak öfkesi, durdurulmaz bir güç yaratır. Kaleden çıkıp, dışarıda bekleyen Oğuz ordusuyla birleşirler. Tekfur ve ordusu tamamen yok edilir. Toma'nın kalesi talan edilir ve esirler kurtarılır.
Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda iki neslin gücünü birleştirdiği, onurun restore edildiği sembolik bir zaferdir. Salur Kazan, oğlu Uruz ve kurtarılan ailesiyle birlikte Oğuz iline döndüğünde, Dede Korkut gelir ve bu hikayeyi ölümsüzleştirir. Bu vaka, Salur Kazan ve Uruz'un karakter gelişimini tamamlayan bir final niteliğindedir. Kazan, gücünün sınırlarını ve esaretin acısını öğrenerek alçak gönüllülüğü tecrübe etmiştir. Uruz ise, babasının gölgesinde bir çocuk olmaktan çıkıp, kendi halkının kurtarıcısı ve babasının onurunun koruyucusu olarak liderlik sancağını devralmıştır. Bu hikaye, bir babanın en büyük talihsizliğinin, bir oğulun en büyük kahramanlığına nasıl zemin hazırlayabildiğinin dokunaklı bir belgesidir. Hikaye, Uşun Koca'nın büyük oğlu Egrek'in, Oğuz toplumunda hamlık olarak tabir edilen toyluk ve kibrin bir örneğini sergilemesiyle başlar. Bayındır Han'ın meclisinde içilen kımızın ve söylenen kahramanlık deyişlerinin etkisiyle Egrek, kontrolsüz bir gurura kapılır. Tek başına şan kazanmak, adını duyurmak için kimseye danışmadan, düşman toprağı olan Alınca Kalesi'ne doğru bir akına çıkar. Bu, stratejiden yoksun, ham bir cesaret gösterisidir ve sonucu felaket olur. Egrek, kalenin beyi tarafından kolayca pusuya düşürülür ve esir alınarak zindana atılır. Bu, sadece askeri bir yenilgi değil, kibrin getirdiği ahlaki bir düşüştür. Egrek'in esareti, Uşun Koca'nın otağı üzerine çöken ve yıllarca sürecek olan bir yasın ve utancın başlangıcıdır. Egrek zindanda yıllarını geçirirken, küçük kardeşi Segrek büyür. Ancak anne ve babası, ilk evlatlarının acısıyla yanarken, ikinciyi de kaybetme korkusuyla onu bir sırrın içine hapsederler. Segrek'e, Egrek adında bir ağabeyi olduğundan asla bahsetmezler. Bu, iyi niyetli ama tehlikeli bir koruma kalkanıdır. Amaçları, Segrek'in gerçeği öğrenip ağabeyinin peşinden ölüme gitmesini engellemektir. Segrek, bu korunaklı cehalet içinde yiğit bir delikanlı olur. Ancak bir gün, akranlarıyla girdiği bir kavgada, yüzüne bir tokat gibi çarpan o gerçeği duyar. Bire Segrek, "Ne diye övünürsün? Senin ağabeyin Egrek, Alınca Kalesi'nde yıllardır kafir elinde esirdir. Sen burada rahatça gezersin." Bu sözler, Segrek'in dünyasını başına yıkar. Sadece bir ağabeyi olduğunu değil, aynı zamanda onun esaretinin utancıyla yaşadığını da aynı anda öğrenmiştir. Ailesinin ördüğü koruma kalkanı paramparça olur. O andan itibaren hayatının tek bir amacı kalır: ağabeyini bulmak ve kurtarmak. Segrek, eve dönüp anne ve babasıyla yüzleştiğinde, niyetini açıkça belli eder. Uşun Koca ve karısı, ikinci evlatlarını da kaybedecekleri paniğiyle son bir çareye başvururlar: evlilik. Bu, psikolojik bir tuzaktır. Mantıkları şudur: Segrek'i Oğuz'un en güzel kızıyla evlendirirlerse, evliliğin ve yuvanın sıcaklığı, ona bu tehlikeli ve umutsuz görevi unutturacaktır. Bu, evcilleştirme, yani bir erkeğin maceraperest ruhunu aile sorumluluğuyla dizginleme çabasıdır. Düğün yapılır, Segrek evlendirilir. Ancak plan, düğün gecesi feci şekilde geri teper. Segrek, gerdeğe girdiğinde, duvağını açtığı gelininin karşısında kılıcını çeker. Bu, Dede Korkut anlatılarının en dramatik ve en gerilim dolu sahnelerinden biridir. Segrek, karısına bir ultimatom verir: "Ey güzelim! Bil ki benim Alınca Kalesi'nde esir bir kardeşim var. Ben onu kurtarmaya gideceğim. Bana 1 yıl müsaade ver. Eğer 1 yılda dönmezsem, bil ki ölmüşümdür. O zaman kendine başka bir er seç. Ama eğer beni beklemeyeceksen, şimdi söyle. Seni bu kılıçla ikiye biçeyim ki, benden sonra kimse sana sahip olamasın." Bu, aşk ve görev arasındaki nihai seçimdir. Ve gelinin cevabı, onun sadece güzel değil, aynı zamanda onurlu bir Oğuz kadını olduğunu kanıtlar. Kocasının görevini ve onurunu, kendi mutluluğunun önüne koyarak şartı kabul eder. Segrek, atına atladığı gibi Alınca Kalesi'nin yolunu tutar. Yolda karşılaştığı iki düşman gözcüsünü alt eder. Ancak onları öldürmek yerine, aklını kullanır. Birini, kendisine rehberlik etmesi ve bilgi vermesi için sağ bırakır. Bu, onun sadece cesur değil, aynı zamanda zeki bir savaşçı olduğunu gösterir.
Kaleye bir casus gibi sızar ve ağabeyinin tutulduğu zindana ulaşır. Ancak zindandaki manzara, beklediğinden çok daha tramiktir. Yıllar süren esaret, Egrek'i fiziksel ve ruhsal olarak tüketmiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, umudunu yitirmiş, şüpheci bir adama dönüşmüştür. Karşısında duran ve ona kardeşim diyen bu genci tanımaz. Onun, Tekfur'un kendisini kandırmak için gönderdiği bir casus olduğunu düşünür. Hatta umutsuzluk ve öfkeyle Segrek'e saldırır. Bu, vakanın en dokunaklı anıdır. Segrek, sadece zindanın duvarlarını değil, ağabeyinin zihnindeki umutsuzluk ve güvensizlik duvarlarını da yıkmak zorundadır. Ona kim olduğunu, ortak geçmişlerini, aile yadigarlarını anlatarak kendini ispat etmeye çalışır. Nihayet Egrek, karşısındakinin yıllardır görmediği kardeşi Segrek olduğuna ikna olur. O andan itibaren, iki kardeş tek bir beden, tek bir ruh gibi hareket etmeye başlar. Zindanın kapısını kırarlar ve omuz omuza vererek kaledeki muhafızlarla savaşırlar. Yılların esareti Egrek'in gücünü azaltmamış, aksine öfkesini bilemiştir. Segrek'in gençliği ve stratejisiyle birleşince, durdurulmaz bir güç haline gelirler. Tekfur'u ve ordusunu alt ederek kaleden kaçmayı başarırlar. Bu, sadece askeri bir zafer değil, kardeşlik hukukunun, umutsuzluğa, zamana ve düşmana karşı kazandığı mutlak bir zaferdir. İki kardeş, Oğuz iline zaferle döndüğünde, Uşun Koca'nın otağında yas, yerini bayrama bırakır. Segrek, kendisini sadakatle bekleyen karısına kavuşur. Aile, artık eskisinden daha güçlü bir şekilde bir aradadır. Dede Korkut gelir, kopuzunu eline alır ve bu hikayeyi, kardeşlik sevgisinin kutsallığı üzerine bir destan olarak ölümsüzleştirir. Her şey, Oğuz'un kudretli hanı Salur Kazan'ın düzenlediği bir şölenle başlar. Ancak bu şölen, bir birleşme değil, bir ayrışma manifestosudur. Kazan, bir sebepten ötürü, sadece kendi kabilesinin de içinde bulunduğu iç Oğuz beylerini davet eder. Sınır boylarında, dış tehditlere karşı en ön safta mücadele eden, Aruz Koca'nın liderliğindeki dış Oğuz beyleri ise bu meclise çağrılmaz. Bu, basit bir unutkanlık değildir. Hiyerarşik ve onur merkezli bir toplumda bu, dış Oğuz'un yok sayılması, ikinci sınıf addedilmesi ve siyasi olarak dışlanmasıdır. Bu olay, zaten var olan merkez-çevre gerilimini ateşleyen bir kıvılcım olur. Haber dış Oğuz beylerine ulaştığında, özellikle liderleri Aruz Koca için bu, affedilemez bir hakarettir. Aruz Koca, dış Oğuz beylerini toplar. Öfke ve onur kırıklığıyla dolu bu mecliste, tarihi bir karar alınır. İç Oğuz'a, yani Salur Kazan'ın otoritesine isyan edilecektir. Planları, Kazan ava çıktığında onun otağını basmak ve ailesini esir almaktır. Bu, Oğuz'un kendi içindeki en büyük bölünmenin resmen ilan edildiği andır. Ancak bu isyan planını duyan biri vardır. Bamsı Beyrek. Beyrek, bu hikayenin trajik kahramanıdır. O, İç Oğuz'un en saygın beylerinden biri olmasına rağmen, Dış Oğuz'un lideri Aruz Koca'nın da yeğenidir. İki taraf arasında sıkışmış, vicdanı ve mantığıyla hareket eden tek kişidir. Beyrek, bu kardeş kavgasının felaket getireceğini bilir. Atına atladığı gibi dayısı Aruz Koca'nın yanına gider ve ona yalvarır. Bu konuşma, aklın ve sağduyunun, öfke ve gururla mücadelesidir. "Dayı, ne edersin? Kılıç çekip İç Oğuz'un üzerine varacak mısın? Kazan Han'ın otağını yıkacak mısın? Kendi kardeşine, kendi soyuna düşman mı olacaksın? Bu nasıl bir töredir? Gel bu işten vazgeç." Ancak Aruz Koca'nın gözünü onur hırsı bürümüştür. Beyrek'in barış çağrısını reddeder. Aruz ve diğer isyancılar, en büyük engellerinin Bamsı Beyrek olduğunu anlarlar. Beyrek hayatta olduğu sürece, onun yiğitliği ve saygınlığı yüzünden bu isyanın başarılı olamayacağını bilirler. Bu yüzden, Oğuz töresinin en karanlık, en alçakça planlarından birini yaparlar. Barış elçisini, yani Beyrek'i ortadan kaldırmak. Aruz, "Beyrek'e yeğenim, haklısın. Gel barışalım, bir şölen yapalım," diyerek onu hileyle bir ziyafete davet eder. Beyrek, barış umuduyla bu daveti kabul eder. Ziyafet sofrasına oturduğunda, bir dost meclisinde olduğunu düşünerek zırhını ve silahlarını çıkarır. İşte o an,
ihanet perdesini aralar. Beyrek'in en savunmasız anında, isyancılar üzerine çullanır. Sofrada, silahsız ve hazırlıksız bir halde, kendi dayısı ve onun müttefikleri tarafından haince katledilir. Bu, sadece bir cinayet değil, tüm Oğuz ahlak kurallarının ihlalidir. Bir misafir, bir barış elçisi, bir akraba, silahsız bir halde öldürülmüştür. Bamsı Beyrek'in ölümü, aklın ve umudun ölümüdür. Artık geri dönülmez bir yola girilmiştir. Beyrek engeli ortadan kalkınca, dış Oğuz ordusu Salur Kazan'ın otağına saldırır. Oğuz'un iki yakası, birbiriyle kıyasıya savaşmaya başlar. Bu savaş, düşmana karşı yapılan şanlı akınlara benzemez. Bu, kardeşin kardeşi, yeğenin dayıyı, dostun dostu vurduğu, trajik bir katliamdır. Savaş meydanı, sadece kanla değil, aynı zamanda gözyaşı ve pişmanlıkla sulanır. Salur Kazan, avdan döndüğünde hem otağının basıldığını hem de can yoldaşı, kardeşim dediği Bamsı Beyrek'in ihanetle öldürüldüğünü öğrenir. Kazan'ın acısı, öfkeye dönüşür. Artık mesele sadece bir isyanı bastırmak değil, Beyrek'in intikamını almaktır. Savaşın en kritik anında, iki ordunun lideri karşı karşıya gelir. Salur Kazan ve kendi dayısı Aruz Koca. Bu, sadece iki savaşçının değil, iki siyasi iradenin, iki kırılmış onurun nihai hesaplaşmasıdır. Kazan, Beyrek'in intikam yeminiyle saldırır ve uzun, zorlu bir mücadelenin sonunda dayısı Aruz Koca'yı öldürür. Liderleri ölen dış Oğuz ordusu dağılır. İsyan bastırılmıştır. Salur Kazan ve iç Oğuz galip gelmiştir. Ancak bu, kutlanacak bir zafer değildir. Bu, bedeli çok ağır ödenmiş, hüzünlü bir zaferdir. Oğuz, en yiğit beylerini kendi elleriyle toprağa vermiş, birliğini ve gücünü kendi içinde tüketmiştir. Dede Korkut gelir. Ancak bu kez kutlu bir zaferi, bir düğünü övmek için değil, dökülen kardeş kanına ağıt yakmak, bir toplumun kendi kendini nasıl yok ettiğini anlatmak için kopuzunu çalar. Bamsı Beyrek'in ölümüyle sonuçlanan bu son vaka, bir uyarı niteliğindedir. Bu, liderlikte kibrin, siyasette dışlamanın ve kişisel onur davalarının, bir toplumu nasıl felakete sürükleyebileceğinin en acı belgesidir. Her şey, yaşamın kaynağında, dünyanın damarlarında dolaşan suda başlayan bir anomaliyle başlar. Rivayetlere göre, yeryüzünün en büyük nehirlerinden birinin kaynağı, devasa bir ejderha tarafından tutulmuştur. Bu, sıradan bir canavar değildir. 7 başlı, ağzından ateş püskürten, pulları demirden daha sert olan bu evren, ilksel kaosun tecessüm etmiş halidir. Onun varlığı, doğanın dengesini bozar. Kaynağı tıkanan nehir kurur. Nehrin kurumasıyla topraklar çatlar. Ekinler boy vermez, hayvanlar susuzluktan kırılır ve büyük bir kıtlık başlar. Bu, sadece bölgesel bir kuraklık değil, yaşam döngüsünün durma noktasına geldiği kozmik bir krizdir. Kaos, düzeni boğmaktadır. İnsanlar ve tüm canlılar, çaresizlik içinde gökyüzüne bakarak bir kurtarıcı beklenmektedir. Sıradan savaşçılar, beyler ve hatta hanlar bu tehdit karşısında aciz kalır. Çünkü bu, kılıçla, orduyla çözülecek dünyevi bir sorun değildir. Bu, ancak ilahi bir lütfa sahip, gücünü ve cesaretini insanlığın ötesine taşıyabilen bir kahramanın görevidir. Ve o kahraman, Salur Kazan'dır. Kıtlık ve çaresizlik haberi ona ulaştığında, Kazan bunun kişisel bir mesele olmadığını anlar. Bu, onun bir bey olarak değil, bir insanlık şampiyonu olarak üstlenmesi gereken kutsal bir sorumluluktur. O, sadece kendi obasını değil, yaşamın kendisini kurtarmak için yola çıkmaya karar verir. Bu, onun kaderidir. Karacuk adıyla bilinen efsanevi kılıcını kuşanır. Zırhını giyer ve kaosun inine, dünyanın sonundaki nehir kaynağına doğru tek başına yola çıkar. Zorlu bir yolculuğun ardından Salur Kazan, nehrin kaynağına varır. Manzara, bir kabus tablosu gibidir. Kurumuş nehir yatağının başında, devasa bir dağ gibi yatan ejderha, uyuklamaktadır. Nefes alıp verişi, bir fırtına gibi etrafı sarsmakta, burun deliklerinden çıkan duman, gökyüzünü karartmaktadır. Ejderha uyanır ve tarihin tanıklık ettiği en büyük savaşlardan biri başlar. Anlatılar, bu mücadelenin 7 gün 7 gece sürdüğünü söyler. Her gün,
savaşın farklı bir aşamasına tanıklık eder. Ejderhanın ateş püsküren nefesi, kayaları eritir. Kuyruk darbeleri, tepeleri yerle bir eder. Salur Kazan ise, insanüstü bir dayanıklılık ve yiğitlikle karşı koyar. Karacuk kılıcının her bir darbesi, insan aklının ve iradesinin, evrenin kör gücüne karşı bir zafer umududur. Savaş ilerledikçe, Kazan yorulur, yaralanır ama asla pes etmez. Çünkü onun omuzlarında sadece kendi canı değil, tüm dünyanın kaderi vardır. Savaşın 7. gününde, bitkin düşen Salur Kazan, son bir gayretle ve belki de ilahi bir ilhamla, ejderhanın zayıf noktasını keşfeder. Canavarın 7 başından birinin altındaki yumuşak, pulsuz bir bölgeye veya doğrudan kalbine, Karacuk kılıcını tüm gücüyle saplar. Bu darbe, ölümcül olur. Ejderha, yeri göğü inleten bir feryatla can verir. Onun devasa bedeni cansız bir şekilde nehir yatağına yığıldığında, arkasındaki kaynak serbest kalır. 7 gündür tutulan sular, bir sel gibi yatağa hücum eder. Salur Kazan, obasına döndüğünde artık sadece bir bey değildir. O, bir kurtarıcı, bir yarı tanrı, insanlığı büyük bir felaketten kurtaran kozmik bir kahramandır. Dede Korkut gelir. Kopuzunu çalarak bu hikayeyi ölümsüzleştirir.